Herkese merhaba arkadaşlar. Astronorm Astroloji Dünyası'na hepiniz hoş geldiniz. Biliyorum çok uzun bir zaman oldu. Biraz ara vermek zorunda kaldım kanala. Çünkü kişisel bir takım süreçleri atlatmam gerekiyordu aslında. Ama çok şükür her şey çok yolunda ve tüm işlerimi de hallettim. Ve yeni yıl itibariyle de inşallah daha fazla sizlere içerik üreterek sizlerin karşısında olacağım arkadaşlar. Umuyorum herhangi bir aksilik de bu konuda yaşamam. Tabii bugün gördüğünüz gibi son yeni aydan, daha doğrusu yılın son yeni ayından buradan bahsedeceğim için ve yılbaşı günü de gerçekleşeceği için bu yeni ay arkadaşlar. Ben de hani elimden geldiğince o konsepte uymaya çalıştım ve o şekilde sizin karşınızda olmak istedim. Umarım fazla abartmamışımdır. Ve son yeni ayda hani bu yılbaşı günü 31 Aralık Oğlak Burcu'nda gerçekleşecek olan bu yeni ay ile ilgili her zaman olduğu gibi sabit yıldızlar ve dünya etkileri üzerinden size bir takım bildirimler yapacağım nacizane. Aslında uzun zamanda ara verince bence bunu yapmam çok da doğru olacak. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın ve videolarımı da beğenmeyi unutmayın. Çünkü sizin bu videoları beğenmeniz maalesef ki YouTube'da bir algoritma sistemi olduğu için sizin her bir beğeniniz bu videoyu öne çıkartacak ve daha çok insana ulaşmış olacak ve ben de size bu konuda teşekkür etmiş olacağım arkadaşlar. Sözü çok daha fazla uzatmak istemiyorum ve 31 Aralık Oğlak yeni ayı ile ilgili sizlere bir takım yine bildirimler yapmak istiyorum ve istiyorsanız hemen başlayalım. Evet, haritamı da açıyorum hemen şimdi arkadaşlar. Şimdi İstanbul merkezli harita incelediğimiz zaman bir kere Terazi burcunun yükseldiğini görüyoruz burada. Yani onun yükseldiği bir yeni ay var. Bu etkide arkadaşlar işbirliktelikleri, ortaklıklar, evlilikler, hukuksal her türlü müzakereler, anlaşmalar gibi temalar vurgu kazanacaktır. Yargı ve adalet teması ciddi şekilde bu yeni aile birlikte gözlemlenebilir. Özellikle çocuklar adına ve gençler adına, ilişkiler adına ciddi dönüşüm etkilerinin sahip olduğu ve adalet sisteminin kuvvetli bir şekilde, etkili şekilde yeni ayda yansıdığını görebiliriz. Tabii ki hani Oğlak'ta gerçekleşecek bir yeni ay etkisi var burada. Biraz burada güvence altına alınma isteği etkili olacak ve bu hani adalet sistemi ile de gündeme gelebilir. Uzun vadeli hani hedeflerde güvenli adımlarla ilerlemek için güzel fırsatlar da aslında kişisel hayatlarımızda bir kere doğabilir. Ama burada planlının kontrollü şekilde kesinlikle gidilmesi gerekiyor. Büyük riskler altına kesinlikle girilmemesi gerekiyor. Aynı zamanda da hedeflerinizde ilerlerken daha gerçekçi olmak ve gerçeğin burada peşinde koşmak çok daha yerinde olacaktır bu yeni ay etkisinde arkadaşlar. Özellikle hayatımızda ve kariyerimizle ilişkili ne istediğimizi çok iyi bir şekilde bilerek hareket etmemiz bir kere gerekmekte. Yeni ay bize neyi ne kadar istiyorsun? Yani soyut, ütopik misin yoksa somut, gerçekçi misin? Bize bu vurguyu aslında hem özel hayatlarımızda hem de iş hayatlarımızda ve kariyer hayatlarımızda net bir şekilde bu konuları bize taşıyacaktır ve bize ne istediğimizi soracaktır. Çünkü burada Satürn etkisi var hani bu yeni ay ile birlikte. Bu vurguyu daha fazla bizim önümüze çıkartacaktır. Daha fazla çalışmamızı isteyecektir. Daha planlı olmamızı isteyecektir. İlişkilerimizde daha gerçekçi olmamızı isteyecektir. O yüzden belki bir takım ufak tefek böyle e, sınavların içerisinden de geçebiliriz bu yeni ay etkisiyle birlikte. Ama tabii biliyorsunuz ki ben genellikle sabit yıldızlar etkisiyle çok fazla çalışıyorum ve bu yeni ayda da iki tane sabit yıldız ve iki tane de takım yıldızın etkisi ciddi derecede büyük ve bu yıldızların karmik etkileri çok fazla. Yani geçmişte yaşanmış bir takım olayların tekrardan günümüze gelmesiyle alakalı bir takım etkileri ortaya çıkartabilir. İsterseniz ilk olarak Lyra takım yıldızıyla ve Alather
sabit yıldızı ile kavuşumda olan Güneş ve Ay'ın bize ne getireceğine hep birlikte bir bakalım. Şimdi bu sabit yıldız yani Alethea, Venüs ve Merkür'ün bir kere karakterinde bir yıldızdır. Ama Lyra takım yıldızı etkisinde ilişkilerde aşk konularının öne çıkartarak bunun bir kere trajedik bir hikaye ile çıkmaz bir ilişki konusunu dönüştürme imkanı var arkadaşlar. Yani böyle bir etki veriyor. Bunun tabii neticesinde bireyler için tehlikeleri ve sorunları da beraberinde bir kere getirebiliyor. Tabii ki bu yeni ay dişil bir burçta kavuşum yaptığı için aynı zamanda da beşinci ev etkisinde de kendisini gösterdiği için burada kadın bireyler ve çocuklar adına bir takım trajedik yine konuların ön plana çıkması ve geçtiğimiz aylarda yaşanmış olan benzer olayların karşımıza çıkmasını vurgu yapabilir. Yani yine üzücü bir takım hani haberlerle karşılaşabiliriz. Bu yıldız güç getirmeyen bir konumdadır. Bu da yaşamlarda sorunları beraberinde getirebilir. Yani ilişkiler içerisinde bir takım sıkıntıları ortaya çıkartabilir. Ayrıca bu yıldız doğa kanunlarını temsil eder arkadaşlar ve bu da doğal olan ortamların sırlarını keşfetmeyi ve ortaya çıkarmayı da hedefler ve bu yüzden Oğlak'ta çalışma, planlama adına, organize olma teması yüksek olduğu için özellikle kadınlar adına da bir takım geliştirilecek yenilikler, hani aktiviteler gündeme gelebilir ve hayata geçirilebilir. Ama bunları yaparken de hani haritada bir takım zorlukları da burada gözlemleyebiliyoruz. Yani biraz fikir alışverişlerinde, biraz hani hayata geçerken o yeni şeylerin biraz zorlanarak işte hani acaba ütopik mi yoksa hani çok mu gerçekçi onun biraz dengesine bakarak zorluklar içerisinde ortaya çıkabilir ya da ortaya çıksa da çok fazla kalıcı olmayabilir. Böyle bir etkiyi bu sabit yıldız bize verebilir arkadaşlar. Diğer sabit yıldızımıza baktığımız zaman o da Corona Australis takım yıldızına ait ve Mu Corona Australis sabit yıldızı. Yani Uranüs, Satürn ve Jüpiter'in karakterinde olan, onun etkisinde olan ve o şekilde kuvvetini yansıtan bir sabit yıldızdan bahsediyoruz ve sekizinci ev etkisine ve vurgusuna bu yeni ayda bir kere etki yapıyor. Burada da bir takım dönüşümler, bir takım bitişler, bir takım karmaların tekrardan harekete geçmesi olarak bizim karşımıza çıkabilir. Buradaki en büyük olay, daha doğrusu en büyük hani etki bu sabit yıldızın bir bedelin veya bir günahın burada tema olarak var olması. Ancak bir affedilme söz konusu da olabilir. Ama bu affedilme sonucu bir nankörlük veya aynı hatayı tekrardan yapmak, aynı hataya tekrardan düşme etkisi vardır. Bu yıldız etkisinde bir karmanın aslında tekrardan tezahürü söz konusu olabilir. Bu takım yıldız nankörlük nedeniyle ikinci bir bağışlama fırsatını kaçırdıktan sonra bir kişiyi eski bir durumuna geri döndüren karma çarkını aslında bir şekilde temsil eder arkadaşlar. Bu geri ödenmemiş eski karmalara aslında atıfta bulunur ve kişiye karmanın nedeniyle farkında olmadan düştüğü yere bir şekilde geri döndürür. Bu da zaten kişinin hayatında beklenmedik bir takım sıkıntıları ortaya çıkartabilir. Aslında genel etki bu şekildedir bu yıldızda. Ama biz tabii burada bir yeni ay hani etkisinde olduğu için burada bir karmanın bir başlangıcı ya da bir karmanın tekrardan tezahür etmesinden bahsedebiliriz. Şimdi burada ay ve güneş etkisi var tabii ki. Bunlarla birlikte etkileşimde olduğu zaman bu etkileşime bağlı olarak ebeveynlerin ilişkilerinde özellikle mutlu olmadıkları bir çizgiyi ortaya çıkartabilir. Çünkü burada bir aldatma, burada bir günah teması vardır. İlişkiler ve hukuksal anlamda skandal etkileri bir kere tetikleme konusu ortaya çıkabilir. Burada terazi ASC bu konuyu zaten ciddi şekilde de destek vermektedir.
Yani çünkü adalet isteyecektir. Ayrıca olası kronik mide sorunları ve genel sağlıkla ilgili bir takım sıkıntı ve sorunları da ortaya çıkartabilen bir etkiyi de burada haritada bu sabit yıldızla yansıttığını görebiliyorum. Yıldızın aynı zamanda yüksek bir makamda bulunan ve askeri kuvvetle çatışmaya girebilecek güçlü bir lideri işaret etmektedir ki burada da bu atakta ile özellikle bu Mars'ın geri hareketiyle ciddi bir karmasını burada tetikleyeceğini düşünüyorum. Ancak Jüpiter'in hani buradaki haritasal etkisiyle zaten zararda, hani sıkıntılı bir sürecinde olasılığını ve sonucunun istediği gibi olmayacağının bir vurgusunu da söyleyebilirim. Yani olumsuz bir burada tablo oluşacaktır. Aslında burada kaçırılmış bir fırsatın çok pahalıya mal olabileceği bir etkiyi, yani bir burada kumar oynanacak ama ve bu kumarda da kaybeden taraf olacağının etkisini aslında burada vurguluyor. Bir başka şekilde de bakmak istersek hani son olarak burada sabit yıldız etkilerinde Eylül-Ekim ayına benzer yaşadığımız bir takım sorunların karmik burada tekrarlarını ortaya bir kere çıkartabilir. Ve gene özellikle vurguluyorum, burada kadın bireyler ve çocuklara yönelik olumsuz, üzücü haberlerin ortaya çıkmasıyla ilgili bir takım hani olumsuzluklarla da karşılaşabiliriz bu yeni ay etkisinde. Çünkü burada hani bu yıldız etkileriyle biraz böyle cesurca davranılacak. Yani böyle cesurca hareketlerin çok fazla hani olacağı bir yeni aydan hani burada bahsedebilirim. Yıldız etkilerini bu şekilde size aktarmak istedim. Umarım size faydalı olacaktır bu bilgiler. Siz de kendi hayatlarınızda ilişkilerinizi ve iletişimde olduğunuz insanlarla olan diyaloglarınızı kontrol edebilir. Burada ne kadar gerçekçi ya da ne kadar ütopik düşündüğünüzün farkındalığını aslında yaşayabilirsiniz. Veya girişimlerinizde ne kadar cesur olduğunuza da bakabilirsiniz arkadaşlar. Dünya etkilerinden bahsetmem gerekirse, dünya etkileri biraz can sıkıcı olabilir arkadaşlar. Çünkü zaten Mars'ın burada geri hareketi var. Aynı zamanda 3 Ocak'ta Plüton ve Mars'ın aynı şekilde bir karşıtlık açısı var. Yani pek hoş olmayan bir takım hani etkileri yeni yıla girer girmez deneyimleyebiliriz global anlamda. Bu söyleyeceklerimin hepsi sadece Türkiye için değil, global anlamda da almanızı istiyorum. Çünkü zaten sonunda hangi ülkelerin daha çok etkiler alabileceğini size bahsedeceğim. Şimdi ülkeler adına bir kere komşular ile olan iletişimsel gelişmelerde ve temaslarda artışlar olabilir ama bu iletişimsel bu temaslar sert olabilir. Yani sert etkiler altında olabilir arkadaşlar. Global anlamda özellikle kazalarda ciddi artışları gözlemleyebiliriz. Bu tabii hani hava kazaları olabilir, yani uçaklarla ilgili olabilir, gemilerle ilgili olabilir ya da karada oluşan herhangi bir kaza olabilir. Yani üçüncü ev burada tetiklendiği için ciddi şekilde sıkıntılı bir süreç aktivasyonunu görebiliriz. Özellikle gazetelerde ve basında eğitimle ilgili bir takım skandal haberler ya da bir takım olumsuz haberler ve sıkıntılar, hani eğitim sistemiyle de ilgili bir takım yine problemleri duyabiliriz. Halk adına şunu söyleyebilirim. Bir kere halkın burada kaygılarının olduğunu, işte burada depresyon veya psikolojik bir takım sıkıntıların ortaya çıkabileceğini hani halkla ilgili ve aynı zamanda da intiharlarda bir artışın yine gözlemlenebileceğini bu harita vurgu yapıyor. Çocuklar için ve gençler için ve özellikle de kadınlar için zaten sabit yıldız etkisinde buna çok fazla değindim. Yönelik suçlar ve şiddet odaklı olaylar, üzücü haberleri duyabiliriz yine global anlamda. İlişkiler adına yine burada boşanmaları tetikleyebilir ve genel olarak insanlar arasında hukuksal davalarda artışlara sebebiyet verebilir arkadaşlar. Burada meslek ve hani üretimle ilgili şunu söyleyebilirim. Dekorasyon, güzellik ve kozmetikle alakalı firmalar adına ciddi sıkıntılı süreçler bir kere başlayabilir ve yine tekstil ve giyimle alakalı olarak çok fazla firmanın iflasını duyabiliriz. Atölyelerin bu alanda kapandığını ya da mağazasal olarak küçüldüklerine şahit olabiliriz. Biraz zorlu bir süreç olacak ekonomik anlamda bu sektördeki bireyler adına arkadaşlar.
Akademik ve yüksek eğitimle ilgili olumsuz haberler de oluşabilir bu arada. Dış yine seyahatler ve uzun mesafe yolculuklarda riskler gelişebilir ve deniz taşımacılığı adına da bir takım sıkıntılı ve problemler olan süreçleri de deneyimleyebiliriz. Özellikle lojistik adına. Tabii burada halk adına yine gereksiz harcamaların çok fazla gündeme geldiği, özellikle bankalarla ilgili finansal olarak bir takım sıkıntı ve sorunların oluşabileceği, hisse senetlerinde bir takım olumsuz süreçleri gözlemleyebiliriz. Bu bir yatırım tavsiyesi değildir ama harita bu denli etkileri vermektedir. Vergilerde artışlar olabilir ve yeni vergiler ortaya çıkabilir. Halk bu konuda sıkıntı yaşayabilir. En zorlu etkilerde ise uç noktalarda yıkımları veriyor. Bu da zaten yine Plüton ve Mars'ın etkisinden hem dolayı olabilir. Yine global anlamda volkanik hareketlilikler, şiddetli sismik aktiviteler, yine toprak kaymaları gündeme gelebilir. Yani afetleri burada görebiliriz. Hani harita bu şekilde vermekte arkadaşlar bu etkide. Yani şiddetli bir takım hani atakları burada başlatabilir ki yeni yıla bu şekilde girmiş olacağız. Umarım bir yıl bu şekilde gitmez hani öyle söylüyorum. Aynı zamanda yine patlamalar ve yangınlarla alakalı bir artışın yine çok fazla şekilde oluşabileceğinin bir vurgusu var. Fanatizm ve aşırı milliyetçilikte bir vurgu var ülkeler adına. Ülkelerin meydanlarında halkın toplanmasını ve burada protestolar yapmasını gözlemleyebiliriz. Bu dünya geneli için hani olabilir. Bilginiz olsun. Çünkü hani insanların burada sokağa çıkmaları gibi bir etkiler hani burada söz konusu. Ve bu saydığım bütün bu hani etkileri en fazla deneyimleyecek olan ülkelere burada bir kere söylemem gerekirse afet olarak hani Yunanistan'ın ve İtalya'nın bu konuda biraz riskli olduğunu düşünüyorum. Hem yanardağ bakımından hem de sismik hani aktiviteler hani yine bakımından burada Yunanistan ciddi şekilde risk altında olabilir. Amerika Birleşik Devletleri etki alıyor, Rusya etki alıyor, Romanya etki alıyor, Almanya, İsveç, Litvanya, Estonya buralar etki alıyor. Ama tabii Asya tarafına baktığımız zaman Endonezya, Bali, Japonya ve Güney Kore ciddi şekilde etki alıyor. Panama özellikle bu aralar biliyorsunuz ki gündemde Panama kanalı var. Hani Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın böyle bir söylemi var. Hani biz o kanalı istiyoruz ve ben alacağım diye. Burada büyük bir sıkıntı oluşabilir. Çünkü bu hat üzerinde maalesef ki bu yeni ay. Burada bir takım yeni girişimler ve agresyonlu yine bir takım yine girişimler oluşabilir. Aynı zamanda Ekvator Peru'da bu konuda yine sismik olarak etkilenebilir arkadaşlar. Avustralya bölgesinde Sydney'in olduğu taraf yani doğu kıyıları ve etrafı yine bu etkiyi alıyor. Bu yeni ay etkilerin de arkadaşlar. Evet, elimden geldiğince sizlere bu konuda bir takım yine bilgiler vermek istedim bu yeni aile ilgili olarak. Hem sabit yıldızlar hem de dünya etkileri olarak. İnşallah hani size faydası olan bilgiler olmuştur. Ve bundan sonra da yine aynı şekilde sizlere yeni ay ve dolunaylarda ve önemli gördüğüm astrolojik etkilerde yine böyle güzel videolar hazırlamaya size çalışacağım ve şunu da söylemek istiyorum. Belki küçük küçük sürprizler de yapabilirim ileride. Bakalım hani hep birlikte göreceğiz. Evet, kanalın biraz daha büyümesi için sizlerin de desteğine ihtiyacım var. O yüzden burada videomu beğenmeyi, bir kere kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmazsanız da çok çok sevinirim. 2025'in sizler için harikulade olmasını diliyorum. Çok güzel bir 2025 olsun. Sağlıkla, sıhhatle, ailenizle birlikte, mutlulukla ve bol bir kere kazançlarınızla hani her şeyden önce gelsin. Önümüzdeki yıl görüşmek üzere diliyorum. Eğer yetiştirebilirsem 2025 burçlarla ilgili ben de kendi fikirlerimi söylemek isteyeceğim. Onunla ilgili de küçük bir video hazırlamak isteyeceğim size. Belki caps onları koyarım. Hani böyle kısa kısa. Ama o oldu da yine yetiştiremezsem Ocak ayı içerisinde sonuçta koymuş olurum. Yani hemen yeni yıl akabinde sizler de benim yorumlarımı burçlarınıza göre dinleyebilirsiniz 2025 için.
Kendinize çok iyi bakın ve önümüzdeki sene görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.